Evet, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çarımız 80 level'e ulaştı. Job level'imiz de 68. XP'miz yaklaşık %60 civarında denilebilir. Şu an Wing'lerde kasılmaya devam ediyorum. 81 level üstü yaratıklara gidersem lamba görevlerini otomatik yaptıramayacağım için şu kalan %40'lık kısmını burada tamamlayacağım. Bir önceki videonun arasında bir Niyalara git gel yaptım. Orada görevimiz vardı. Ama birkaç gün burada kasamamışız. Üzerime job party atmışlar bir de hunter olarak. O yüzden muhtemelen onların sekme skill'lerinden dolayı sürekli ölmüş. Artık 81 level olunca antiloplara doğru geçiş yapacağız. O 82-83 level yaratıklar var. Onların da hatta görevlerine şuradan bakalım. Baya güzel X veriyor. Mesela 11 milyon 3 defa tekrarlanıyor. Bir de bunun toplama görevi olması lazım. O da bir defa yapılıyor 12 milyon. Muhtemelen şu antiloplarla beraber artık 83 levele falan ulaşmış oluruz diye tahmin ediyorum. Hemen bir önceki videodaki düzeltmelerle devam edelim. Orada Consigne'yi 1M'den 9 degree elixir atmıştım. Hemen kardeş kanalımız Silk Road No Name Player'dan yani Melikşah'tan uyarı geldi. Onların değerleri biraz daha yüksekmiş. Bir sonraki partilerde onları düzelttim. Şehre döndüğümüz zaman kontrol ederiz. Yani 1M değil yaklaşık 2-2,5M arası falan satış fiyatları var. Ben gerçi 1.77'den atmıştım ama o yüzden arkadaşımıza da teşekkür ediyorum tekrardan uyardığı için. Şöyle gold'umuz 113'e çıktı. Hala silk itemlerimizin hiçbirine dokunmadık. Tasarruf modunda devam ediyoruz. Yalnız antiloplara geçerken bir iki ufak takviyesi yapmam gerekebilir. Oradaki duruma göre karar vereceğim. Bir üzerime yaptığım değişiklikleri de sizlere hemen haber vereyim. Bir Z raporu vereyim size. Şimdi şu ayakkabıyı 40 aldığımı söylemiştim. Bunu biraz artı 5 yaptım. Biraz düşen tabletlerle blue'larını bastım. Onun haricinde şu kafalığı da 3M'den almıştık. Buna da tabletlerle biraz HP, MP ilave ettik. Bir de ekstradan şöyle bir tane kolluk denk getirdim. Bunu da 4M'e yakaladık. Yine aynı şekilde bir artı 5 yaptık. Biraz blue ilave ettik. Bunlar zaten bize yeterli oluyor şimdilik. Ama dediğim gibi antiloplara geçerken şu legs olur, chest olur, omuzluk olur. Bir takviyeye ihtiyacımız olacak muhtemelen. Bugün yapacaklarımdan bahsedeyim hemen videoda. Şimdi bu envilerle ilgili benimle beraber solo wizard kasmaya çalışan arkadaşlarımız problem yaşamış. Yani o envileri kesmeyince bu sefer o yumurtalar da birikiyor slotta. Artık yeni yaratık çıkmasını engelleyebiliyor çok uzun süre aynı yerde durursanız. O yüzden ya da daha yoldan geçenler falan kesip üzerlerine saldırdığı için onlar için bir B planı önereceğim. Onun haricinde şehre dönüp bir şehir turu yapacağız. Bir alabileceğimiz itemler var mı onlara bakacağız. Bir de şu lambaları biriktirmiştim. Şu lambaları beraber kıracağız. Onun haricinde bir de burada 4 yıldız EGV taşlarından topladım. Bir önceki videonun yorumlar kısmında bir arkadaşımız mantıklı bir öneride bulunmuş. Hani ben uğraşmam ama bir vakit olarak ne kadar vakit alacağını bir ölçeceğim. Yani aslında mantıklı görünmezlik basarak şu 4 yıldız FGV'lerin ilk kutularına kadar bir gitmeye çalışacağız. Oradaki ilk kutuyu kestiğimiz zaman direkt düşen talismanı alıp çıkış yapacağız. Eğer hani böyle 10 dakika içerisinde falan bitiyorsa eğer hani bu videoyu izleyen arkadaşlarımız falan faydalanabilir. O FGV'yi komple dönmesi biraz zor olabiliyor yani özellikle bizim gibi solo wizard çarlar için. Bir de bunu 4 yıldızda yaptığınız zaman o kutulardan çıkan talismanın kalite oranı artıyor denilebilir yani basitçe. Bir de bunu test edeceğiz. Şimdi ufaktan bir şehre döneyim. Bir çalışmalarımıza başlayalım. Bir şehir turu, konsiye, lamba devam ederiz orada. Şehre dönmeden unutmadan şu envi muhabbetini hemen bir ikinci taktiği bir deneyelim. Arkadaşlarımız bir de böyle deneyebilirler. Hani tekrar sorun yaşarlarsa artık başka bir C planı falan üretmeye çalışırız. O da şu şekilde. Şimdi biz yaratıklara normalde ne demiştik? Şurada toprak skili var. Fiziksel %30 ama bunun süresi kısa 20 saniye. 20 saniyede o envilerin hem yumurtaya saldırıp hem envileri kesemediği için bu bittiği gibi otomatikman çar ölüyor. Yani bizim için bu durum geçerli değil. Şu an bize 71'lik çıkıyor bu slotta. Ama antiloplara geçtiğimiz zaman bizim için de sorun olacak 81'lik yumurtalar çıkacak çünkü orada da. Şimdi bu taktikte de şöyle denilebilir. Elimize kalkanlı light staff'ı alarak o FGV yaratıklarına sadece bu şekilde saldırtırabiliriz. Çünkü kalkanı takmak
Bir defa çok büyük bir defans sağlıyor. Onun haricinde bir de blok kesin bir tane gelir. 3 tane envy var. Onlar ikili vuruyor. 6 tane vuruş var. Bunlardan 1-2 tanesi blok geldiği gibi muhtemelen zorlanmadan keseceğiz. Onun için bot sayfasına geliyoruz hemen. Hatta gelmeden şuradan skill'ler kısmından mesela Cleric'ten bir tane skill hemen bir up verelim. Bir tane atak skill'ine. Yapacağımız mantık basit. Şuradan aşağı indiğimiz zaman event kısmı var. Burası aslında envileri de algıladığı bölüm bu kısım, atak kısmında. Mesela buradaki 3 skill'i boşaltacağız. Eğer siz buraya bir tane Cleric skill'i, şu Trial Cross mesela saldırı skill'i olacak ama bunu buraya ilave edip üzerine normal atak dersek o event yaratıkları geldiği zaman önce şu skill'i atacak, üzerine komple normal atak yapmaya başlayacak. Yani o envilerin hepsini eğer inventör kısmından da set sheld olarak o kalkanı üzerinize monte ederseniz yani kalkanı da kuşanıp normal atak yaparak o envileri rahat bir şekilde kesebilir. Şimdi biz bunu bir generallerde bir test edelim. Şimdi envi bulmakla uğraşmayayım. Mesela şuradan generallere geldik. Bende Firebolt'tan Frozen Spear var. Şimdilik şunları bir çıkartalım. Bunun yerine ne koyuyoruz? Trial Cross. Üzerine de normal atak. Şimdi oyuna dönüp baktığımız zaman bakın artık silah olarak ikinci silah geçmiş bulunuyor. Yani o atak skillini koymamız normal atak yaptığı zaman bu rotla vurmaya çalışıyor. O yüzden bu envileri kalkan takılı bir şekilde bir blok gelebilir. Bir de bunun defansı var. Bir de bu şekilde kesmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi şehre dönüyorum. Evet, konsinyeye geldik arkadaşlar. Şu biriken mallarımızı atalım. Şöyle bir posta elixir shell birikmiş. Bir de şöyle aksesuarın gereksiz blue'larından biri ama belki alan bir arkadaş çıkar. Bir de bir önceki etkinlikten 2 tane Pandora ile 2 tane Monster Scroll vardı. Şunları da atalım. Bize sermaye biriksin. Bunların tanesini 4-5 falan satılıyor. Bize 3.75'e attım. Bunlar da 8-9 civarı ediyor. Bunu da 8 atalım tanesini. Evet, şimdi önemli kısma geldik arkadaşlar. Şu lambaların ne vereceği konusu. 8 tane lamba birikmiş. Hemen verelim bakalım. Ah be ya, insan bir tane item atar. Vallahi maalesef bu turu boş geçtik. Evet, şimdi şu FGV olayını test edeceğim. Ne kadar sürecek acaba buradan oraya görünmezlikle yürümesi diye. Şöyle 4 yıldız toplamıştım. Hemen bir zıplayalım içeriye. Şimdi bizim şuraya kadar görünmezlikle yürümemiz gerekecek. 4 yıldız olduğu için buralarda muhtemelen 2-3 slot komple dolu olacak yani. O yüzden görünmezlikle geçeceğiz. Evet, geldik arkadaşlar ilk kutuya. Görünmezlikle tam olarak 6 dakika sürdü. Zamanlama olarak gayet güzel. Ben bir 10 dakika sürer diye tahmin ediyordum. Bakalım bir şey düşecek mi? Düşmedi ama aklınızda bulunsun. Siz de bu taktiği kullanabilirsiniz. Muhtemelen o bir yıldızı döndüğünüzün belki yarı pil sayısına falan düşer yani muhtemelen buradan. Koleksiyonunu tamamlayabilirsiniz burada. Evet, çarı slota getirdim arkadaşlar tekrardan. Burada gayet seri bir slot zaten. Saatlik %2 civarında exp geliyor. Bizde %58'lik. İşte bir gün sonra falan antilopları çekerim. Muhtemelen bir sonraki videoda artık antinoklarda falan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.